Herkese merhaba. Şimdi 10. sınıf matematik dersine başlayacağım. Şimdi kanalımda dersi nasıl işleyeceğime dair bilgiler vermek istiyorum öncelikle. Konuyu sıfırdan anlatacağım tabii ki çok basit örneklerle herkesin anlayabileceği bir şekilde. Soru çözümü olacak kanalda bol bol. Geçmiş konulara dair ufak hatırlatmalar yapacağım. Çünkü konuyu işlerken eski bilgilerinizi de tazelememiz gerekiyor. Çünkü üstüne bilgi katıyoruz. Yazılıya yakın, yazılıdan önce sınavda çıkabilecek soruları, yani okulunuzdaki yazılıda neler çıkabilir, ona benzer sorular çözmeyi planlıyorum. Ve en önemlisi de ezber değil, ispatlarla ufak ufak sizi yormayacak şekilde ispatlarınızı anlayarak konu anlatımını yapmayı planlıyorum. Umarım faydalanırsınız ve dinledikten sonra, dersleri takip ettikten sonra okuldaki sınavlarınızdan da çok yüksek notlar almanızı bekliyorum. Şimdi 10. sınıf matematik dersine başlayalım. Şimdi ilk konumuz trigonometri, ama trigonometriyi çözebilmemiz için öncelikle bizim üçgen bilgisine ihtiyacımız var. Üçgenlerle ilgili bütün bilgilerinizi önce bir toparlayayım. Şimdi Pisagor'dan başlıyorum. Şimdi Pisagor neydi? Bir dik üçgen çizdim buraya. 90'ın karşısındaki kenarımız hipotenüs. A kare artı B kare eşittir C kare. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Çok fazla kullanacağız. Şimdi Pisagor'u kullanacağız ama bazı özel üçgenlerimiz var. Eğer bunları aklımızda tutarsak, tutmasak da yine bulabiliriz tabii ki Pisagor'dan, ama bilirsek daha kolay bir şekilde, daha hızlı bir şekilde çözeriz. Bunları da yazdım buraya, özel üçgenleri. 3, 4, 5, yani 3'ün katı, 4'ün katı, 5'in katı, 8, 15, 17, 8, 15, 17, 5, 12, 13, 7, 24, 25. Yani bu şu demek oluyor. Pisagor'dan ispatını yaparsak 3'ün karesi 9. Yani şöyle yazayım şuraya. Yani neden bu 3, 4, 5 üçgeni? 5'i yazmadığımızı düşünelim. X diyelim buraya. X'in karesi eşittir 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Yani aslında 9 artı 16'dan ne yapar bu? X kare eşittir 25. Yani X ne çıkar buradan? 5 çıkar. Yani bilmesek de yaparız tabii ki, ama bunları bilelim. Şimdi ilk defa göreceğiniz, sanırım ortaokulda görmüş müydünüz hatırlayamadım şimdi. Bir dik üçgende alfa açısının kenarlarla alakalı ilişkilerini kurarak bazı trigonometrik ifadelerden bahsedeceğim. Yani konumuza aslında giriş yapıyoruz şu an. Şimdi sin, kos, tanjant ve kotanjant. Şimdi ben bunun isimlerini şuraya yazayım. Sinüs. Bunlar birer fonksiyon. Bunların tabii ki ayrıntılı bir şekilde birim çemberde tekrar işleyeceğiz, ama burada şöyle müfredata göre gideceğim. Kosinüs, tanjant ve kotanjant. Şöyle yazabilirim. Tamam. Şimdi bunların öncelikle ne demek olduğunu ben bir anlatayım. Şimdi bir dik üçgeni aldım. Dik üçgende bir dar açı belirledim. Yani alfayı ben buraya yazdım. Bu alfadan gidelim. Bir dik üçgende alfa dar açısının. Şuraya da isimlendirelim bunların isimlerini. Karşı kenarın hipotenüse oranı. Yani şöyle yazayım ben. Karşı kenar uzunluğu. Hatta şöyle, oran dediğim için şöyle yazayım. Hipotenüse oranı. Hipotenüs uzunluğu. Yani bunu oranladığımız zaman aslında biz bu üçgendeki alfanın sinüsünü bulmuş oluyoruz. Sinüsün tanımı bu. Alfa dar açısının, bir üçgendeki alfa dar açısının karşı kenar uzunluğunun hipotenüs uzunluğuna oranını belirtiyor. Kosinüse bakalım şimdi. Kosinüste, yani bu üçgende karşı kenarım ne benim? AB uzunluğu. Hipotenüsüm ne? AC. Şimdi kosa bakalım. Kos, komşu kenarın hipotenüsü oranı. Komşu kenar uzunluğu bölü hipotenüs. Yani komşu kenar alfanın komşusu BC. Hipotenüsüm ne? AC. Tanjanttayım. Tanjant karşı kenarın komşu kenara oranı. Karşı kenar uzunluğu komşu kenar uzunluğu. Şöyle yapalım. Alfanın karşısı AB. Komşusu ne? BC.
kotanjanttayım. Bu da tam tersi, komşu kenar uzunluğu karşı kenar uzunluğu. Yani komşu BC, karşısı ne? AB. Yani aslında tanjantla kotanjant birbirinin tersi oluyor. Şimdi bir tane şöyle defter tuttum, bir tane örnek yapalım. Şimdi alfayı yazdım. Ne olsun? 8, 15, 17 üçgeni olsun. Şimdi burada teker teker bunların sinüsleri, kosinüsleri hepsini bir belirleyelim. Şimdi sin alfa. Ne demiştim? Karşı bölü hipotenüs. Alfanın karşısı 8, hipotenüs 17. 8 bölü 17. Kos alfa. Komşu hipotenüs, yani 15 bölü 17. Tan alfa. Karşı komşu, yani 8 bölü 15. Kot alfa. Komşu karşı, yani alfanın komşusu, 15 bölü 8. Şimdi ben alfa değil de şuraya beta yazayım. Şuraya da ödev yazayım. Yani siz buradan sin beta, cos beta, tan beta ve kotanjant beta'yı tek tek bulun. Tamam, şu ödevimiz olsun. Şimdi buradayız. Bu üçgende yine 8, 15, 17. Bunu değiştireyim. 8, 15, 17'yi yaptım zaten. 6, 8, 10 olsun bu sefer de. Şimdi sin A'yı soruyor bana bu üçgende. Sin A karşı bölü hipotenüs, yani 8 bölü 10 artı kotanjant B neydi? Komşu bölü karşı, yani 8 bölü 6. Sadeleştirelim. Yarısı 4, yarısı 5, yarısı 4, yarısı 3. Payda eşitleyelim. 3 ile 5 ile 12 bölü 15 artı 20 bölü 15. O da ne yapar? 32 bölü 15. Yani giriş yapmış oldum. Bir sonraki videomda öklit bağıntılarından trigonometriye yine devam edeceğim. Şimdilik burada bırakıyorum.